Aileler hem konuşmalarıyla hem de hareketleriyle çocuklarının temel öğretmenleridir. Finansal bilgi çocuklar için öncelikle ailede başlar. Bunlar gündelik hayatın içerisinde hem konuşma yoluyla hem yaşamın fiziksel sıkıntılarıyla çocuklara direkt olarak ulaşır. Bilinçaltlarında birer örnek olarak yansır. Anne baba kendi arasında fısıldaştığını düşünse dahi her şey çocuklarının kulağına mutlaka gider. Anne baba kendi arasında konuşurken para beni ilgilendirmiyor diyorsa bilin ki çocuğunuz ileride parayla hiç ilgilenmeyecek. Çocuk büyüdüğünde ya ne versek mutlu olmuyor, neden bu çocuk paraya değer vermiyor diye sonrasında söylenmeyin. Biz bu parayı kolay mı kazanıyoruz diye çocuklarınıza sitemde bulunmayın. Siz asla zengin olamayacağınızı düşünüyorsanız, sizce çocuğunuzun zenginlik hayali kurmasının oranı kaç? Ya da yatırım yapmak risklidir, bir borsaya girdim battım diyen bir babanın çocuğunun o borsaya girmesi ya da yatırım yapmaya başlama ihtimali kaç? Para hiç önemli değil bizim için diyen bir ailenin çocuklarıyla gün içinde ancak 2 saat baş başa kalabilmesi, bütün bir hayatını çalışarak geçirmesi, çocuklara nasıl anlatacaksınız bunu? Aileler olarak şunu anlamalıyız. Yaşam içinde, ailemiz içinde, çocuklarımız içinde. Hep birlikte zamanımızı geçirebilmek için de paraya ihtiyacımız var. Paraya önem vermemizin asıl nedeni bu. Çünkü para önemlidir ama zaman çok daha önemlidir. Hele ailenizle geçireceğiniz zaman çok daha önemlidir. Ve para ne kadar önemli olursa olsun her şeyi bir tarafa atarak ömrünü para kazanmak için geçirmek gerçekten çok aptalcadır. Şimdi bana kızıyor olabilirsiniz. Ya biz ne yapacağız ki? Başka şansımız mı var diye düşünebilirsiniz. Şöyle düşünün. Hepiniz iş yaşamınızdaki bir akşamı ele alın. Çoğumuzun babası eve ne yapıyor? Çok geç saatlerde geldi değil mi? Geldiği gibi hemen yemek masasına oturdu. Sonra uzandı ve televizyonun başında uyuyakaldı. Haklı mı? Haklı. Çünkü çok uzun saatler boyunca çalıştı ve hem ruhen hem bedenen gerçekten yoruldu. Peki bu süreçte çocuklar haksız mı? Onlar da bütün gün heyecanla babalarını beklediler. Amaçları onunla olabildiğince çok zamanlarını geçirmek. Çünkü çocukların da hayat yaşam süreleri, çocukluk süreleri belirli zamanda. Ben dahil bütün ebeveynler ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Ama bu hayattaki belirsizlik, bu motivasyonsuzluk, bu özellikle de yaşadığımız finansal çıkmazlar. Bu zevki nasıl yaşayacağız? Çocuklarımızla o geçireceğimiz kısıtlı sürelerin zevkini nasıl çıkaracağız? Yattığımızda o yatakta hayattan kaçırdıklarımızı biliyoruz. Ama fiziksel olarak da ruhsal olarak da bunu yapmaya yetecek gücümüzün olmaması. Hele bir de o çalışan ebeveynler başarılıysa, yüksek maaş alıyorsa bağımlılık seviyeleri çok daha fazla artıyor. Diyorum ya gelir arttıkça sorunlar da artıyor diye. Ne oluyor biliyor musunuz? Öncelikle işte terfi alan, yükselen kişinin maaşı iyileşiyor. Bir süre bir mutluluk şeyi yaratılıyor ailenin içerisinde. Ama sonradan işveren daha fazla maaş ödediği kişiden daha fazla inisiyatif, daha fazla fedakarlık bekliyor. Bunun sonucunda kişi ruhen ve bedenen daha fazla yorulmaya başlıyor. Bu sefer ne yapıyor? İlgiyi ailesinden alıyor, işine vermek durumunda kalıyor. İşine verince de diyor ki bakın daha fazla para veriyorum ben size, istediğinizi yapın. Ailedeki bu sefer tüketimi arttırıyor. Yani fiziksel olarak zaman geçiremediği çocukları parasal olarak destekleyerek bu açığı kapatmaya çalışıyor. Yani sonuç olarak ne oluyor? Kazandığı para artıyor, harcanılan zaman artıyor ama beraberinde borç yükü iyice devleşiyor ve hayatına, çocuğuna, kendine harcanan zaman iyice daralıyor. Şimdi anlatabildim mi? Neden aptalca dediğimi? Bu tarz bir bakış açısıyla paranın artması size zaman kazandırmaz. Aksine borç miktarınızı arttırır ve hayatla ilgili yaşadığınız hazlarınız düşer. İşte bunlar hep kısır döngülerdir. Ben kişisel olarak çok çalışan, kronik olarak sürekli borç içinde yüzen, yani bu gelirinden bağımsız olarak borç içinde yüzen, ayağını yorganına göre uzatmayan kişilerin çocuklarına kötü örnek olduğunu düşünürüm. Böyle kişiler yalnızca kötü örnekle de kalmıyor. Aynı zamanda bu değersiz ötebellere sahip olmanın onlarla geçirilmesi gereken kaliteli zamanın yerine konup ileriki finansal düşüncelerini manipüle ettiğini düşünüyorum. Küçük yaşta biz bu çocuklara mutlu olmak için bir şeyler satın almamız gerektiği hissini uyandırıyoruz. Bu bilgiyle onları yetiştiriyoruz. Bu sefer çocuklarımıza hazlarımızı ertelememiz gerektiğini, isteklerimizden ziyade ihtiyaçlarımız önde olması gerektiğini, hayatın güzel bir planlama, doğru hedefler ve doğru istikrarlı bir büyümeyle ancak sağlanabileceğini öğretmemiz gerekirken küçük yaşlarda onları haz duygusunun içerisinde eğitiyoruz
Onlara uzun vadeli mutluluğun asıl mutluluk olduğunu bir türlü öğretmeden bu yılları geçiriyoruz. Bir zaman sonra sizin de zengin olmakla alakalı hiçbir hayaliniz ortada kalmıyor. Ne davranış değiştirirseniz değiştirin sonucun değişmeyeceğine inanmaya başlıyorsunuz. Ve bu inançsızlıkla hayatınız anlamsızlaşıyor. Ve bu duygu bütünlüğü de çocuğunuza maalesef derinden sirayet ediyor. Sonuçta da böyle olan bizler bambaşka çocuklar hayal ediyoruz. Parasının değerini bilen, para biriktirebilen, doğru harcamalar yapan, marka düşkünü olmayan, öncelikle iyiliği, doğru, sağlıklı, iyi iletişimler kurabilen, bizim yapamadığımız her şeyi yapabilen çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama istesek de istemesek de onların rol modeli biziz ve istemeyerek de olsa tekrar söylüyorum onlara kötü örnek oluşturuyoruz. Maalesef ki bu kötü örnek onların bir ömür finansal hayatlarına derinden işliyor. Mali açıdan çocuklarınıza doğru bir örnek oluşturabilmek istiyorsanız lütfen her gün kendinizi analiz edin. Kendinize şunu sorun. Ben finansal açıdan çocuğuma iyi bir örnek oluşturabiliyor muyum? Çünkü önce çocuğunuza fayda sağlayabilmeniz için öncelikle kendi içsel problemlerinizi çözmeniz lazım. Çünkü sizin bir çözümünüz olduğunu gördüğü an çocuğunuz da ilerideki hayatındaki tüm açmazlarda mutlaka odaklandığında, onu analiz ettiğinde ve üzerine çalıştığında mutlaka onun da bir çıkar yolu olacağına inanır. Ve bunu umutla çözmek için elinden geleni yapar. Ama siz olamıyorsanız ve çocuğunuza faydalı bir anne baba rol modeli de olmak istiyorsanız o zaman kendinizi değiştireceksiniz arkadaşlar. Kendinizi değiştiremiyorsanız da çevrenizi değiştireceksiniz. Eski benliğinize ait olan kişiler ne kadar yakın olursa olsun onları değiştirip kendinize yeni yol arkadaşlar edineceksiniz. Yeni benliğinize ait, onlara uyum sağlayabilecek insanlar edineceksiniz. Öncelikle kendiniz için, kendinizden dolayı da çocuğunuz için bunu yapmanız çok önemli. Öncelikle kendinize, sonra çocuğunuza. Şu 3 şeyi öğretin. Finansal başarıda bu 3 temel çok önemlidir. 1. Hazzı erteleme. 2. Sadece kendi işine bakma. 3. Aktif sütununu geliştirmeye yönelik durmadan gelişme. Bu 3 kalem hem sizin hem çocuğunuzun mali zekasını geliştirmeye yeterli. Bu onu hem okul hayatında hem kendi hayatında hem arkadaşlarınla daha sağlıklı, daha amaçlı, daha tatminkar ve hayatın kontrolünü kendine alabilecek kapasitede olarak eğitir. Unutmayalım ki çocuklarımız söylediklerimizden etkilenmez. Görerek eğitilir. Öncelikle bu 3 ana noktada kendi kendimizi eğiteceğiz. Bu eğitimle kalmayacağız. Bu eğitim üzerinde başardıklarımızı da o yemek sofralarında çocuklarımızın yanında paylaşacağız. Onlara kendi kişisel küçük ya da büyük başarılarımızdan söz edeceğiz. Bugün bunu alacaktım, almadım. Onun yerine bunu alacağım. Bugün elime telefon aldım, sonra vazgeçtim, bıraktım. Bugün bu kitaba başladım. Çünkü eriştiğimiz en ufak bir başarı, emin olun sizden daha fazla şey çocuklarınıza ifade ediyor. Sizin kendinize duyduğunuz güven arttıkça çocuklarınızın hem size hem gelecekteki kendilerine olan güvenleri artacak. Ve ancak bu şekilde çocuklarınızı çalışmaya, mücadele etmeye, zorluklara karşı direnmeye, sizi can kulağıyla dinlemeye, yeni şeyler öğrenmesine, keşfetmesine karşı duyarlılıklarını geliştirebilirsiniz. Ancak da böylece adım adım kendi emek verdiğiniz süreci paylaştıkça çocuklarınız da bir şeye başarılı olabilmek için, bir şeye ulaşabilmek için emek vermenin gerekliliğini anlar. Bunu mali zeka ile birleştirdiğinde o istediği hayata ulaşabileceğini bilir. Umutsuzluktan, kısır döngülerden beslenmek yerine kendi yol haritasını, bu yeni ufuklara yelkenini özgürce açabilir. Aslında finansal özgürlüğün temel amacı bu. Kısır döngüleri kendi yazdığımız hayat hikayelerine dönüştürmek. Çünkü hayatta hiçbir şey kendimizden, ailemizden ve yaşam süremizi en güzel şekilde geçirmekten daha değerli ve daha önemli değil. Hiçbir şey çocuklarımızla geçireceğimiz ekstra bir dakikadan daha değerli değil.